Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle evden sesleniyorum. YouTube'a girdiğimden beri YouTube'dan kazancım ne oldu? YouTube'dan ne kazandım? Sizlerle bilgilendirmek istiyorum. Yani biraz doğaçlama konuşacağım. Yani herhangi bir şeye çalışmadım. YouTube'a ne için girdim? YouTube ne kadar para kazandırıyor? Bunları tek tek sizlerle anlatmaya çalışacağım. Genellikle YouTube'da bunları anlatan birçok sayfa var. Ben çok derinlemesine girmeyeceğim. Yüzeysel olarak anlatacağım. YouTube için video hazırlıyoruz. Yani içerik üretiyoruz. Kamp videoları yapıyoruz. Ailemle beraber, çocuklarımla beraber kamp videoları hazırlıyoruz. YouTube'a girmemin sebebi şöyle oldu. İleride çocuklarıma bizlere bir anı kalsın diye. Zaten bu işi biz severek yapıyoruz. Kampa her zaman gidiyoruz. Yaz kış hiç fark etmeksizin gidiyoruz. Bizlere destekçi oldular, abone oldular, beğendiler, paylaştılar, sağ olsunlar. Şimdi bizim hikayemiz şöyle başladı. İçerik üretmeye başladık. YouTube biliyorsunuz ki toplamda şöyle söyleyeyim, benim zamanımda aşağı yukarı ben 1,5-2 sene oldu. Benim zamanımda 500 abone 3000 saat yazıyor ama şöyle aslında 3000 saat değil, 500 abone 4000 saat. Yani 3000 saat doldurduktan sonra 1000 saat daha ek olarak sizden izlenim istiyor. Şimdi yeni baktığımda bunlar değişmiş. Şu an sanırsam 1000 aboneye çıkmış. Yani 1000 abone 4000 saat izlenme istiyor. Biz girdik, saatimizi doldurduk. Ben 3000 saati doldurdum. 500 aboneye doldurdum. Ondan sonra 3000 saatin üstüne benden 1000 saat daha istedi. Bunu tabii doldururken de AdSense'e üyeliğimi açtım. Üyeliğimi açtıktan sonra kimlik bilgilerimi kimlikle, ehliyetle, ne yani kimlikle, ehliyetle, neyle doğrulamak istersen AdSense hesabına yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da YouTube'a bu bilgiler gidiyor. Bir iki gün içinde de onaylanıyor. Onaylandıktan sonra siz bu tabii ki bu süreçte saatinizi ve abonenizi doldurduğunuz halde sizin tek adres doğrulamanız kalıyor. Yani bu YouTube'da da şöyle zaten adres doğrulamasında birçok insan çok sıkıntı yaşamış. Yani o kadar çok sıkıntı yaşayan insan var ki yani girin bakın videolara herkes gelmedi. 4 ay bekledim, 5 ay bekledim, 7 ay, 8 ay bekleyenler var ve onlardan bir tanesi benim. O da şöyle oldu. Ben saatlerimi doldurduktan sonra, abonemi doldurduktan sonra benim sadece adres doğrulamam kaldı. Adres doğrulamasında da biliyorsunuz ki 4 hakkınız var. Adres doğrulamasını istedikten sonra bekliyorsunuz. Posta yoluyla ileteceğini yazıyor. Ve 3 hafta, 4 hafta, 3 hafta. 3 hafta geçmeden de ikinci bir pin kodunu isteyemiyorsunuz. Ben birincisini istedim. Bir ay geçti, 1,5 ay geçti. Yok. İkincisini istedim. Bir ay geçti, 2 ay geçti. Yok. Üçüncüsünü istedim. Yok. Hiçbir gelen giden yok. Tabii ki bu arada da ben kargo şirketini arıyorum. Adıma kargo var mı diye soruyorum. Yok. Telefon numarasını da sorguluyorum. Yok. Hiçbir şekilde yok. En sonunda başka bir yerden bir YouTube'dan izledim. Adres doğrulamasında sıkıntı yaşayanlar direkt AdSense hesabına yardım menüsüne canlıya bağlanıp da direktman oradan kimlik belgenizi, ehliyet belgenizi istiyor sizden. Bir de fatura istiyor. Yani banka dekontu olur, fatura olur. Yani bunu sisteme işledikten sonra 10 dakika sürmedi açılması. Dedi ki adresiniz doğrulandı. Artık para kazanmaya başlayabilirsiniz. Para kazanmada da şöyle 200 TL yani Türkiye'de 200 TL minimum ödeme eşiği vardır. Yani orada zaten sağ üstte YouTube Studio'ya girdiğinizde sağ üstte ödeme eşiğine ulaşmadınız, ödeme eşiğine ulaşmadınız sürekli bir yazı yazar. Bu 200 TL'yi siz kazanmadığınız sürece hiçbir şekilde YouTube size para yatırmıyor. Para yatırma olayı da şöyle. Her şey bununla bitmiyor. Evet, saatlerinizi doldurdunuz, abonelerinizi doldurdunuz, her şeyinizi tamamladınız.
Bütün adresinizi açtınız. Devlet sizden %15 vergi alıyor. Yani bunu asla ve asla yapmadan sakın hesabınıza para yatırmaya kalkmayın. Normal bir devlet kurumuna gidiyorsunuz, devlet bankasına gidiyorsunuz. Ben devlet bankasına gittim. Ticari hesap açtırıyorsunuz. Tabii bundan önce ticari hesap açtırmaz için gidip istisna vergi mükellefi oluyorsunuz. Size vergi dairesinden istisna belgesiyle bir belge veriyorlar, yazı veriyorlar. Bununla gidip devlet bankasına gidip normal ticari hesap açtırıyorsunuz. Ticari hesap şöyle, hiçbir şekilde muhasebeyle uğraşmıyorsunuz. Direktman oraya yatan her para ne olursa olsun, kendi şahsınız bile olsa, ki para atmayın, sadece YouTube için kullanın. Para attığınızda direkt vergiyi %15 kesinti yapıp direkt banka parayı o şekilde size yatırıyor. Tekrardan söylüyorum, hiçbir şekilde para kaçırmaya kalkmayın. Yarın öbür gün cezası çok büyük olur. Yani işin içinden çıkamazsınız. O yüzden devlet bankasından açtığınız hesabı sadece YouTube için kullanın. Ben öyle yapıyorum. Gidiyor hesabını açtırıyorsunuz. Hesabı açtırdıktan sonra AdSense'e bunu, banka bilgilerini tanımlıyorsunuz. Bütün belge işleriniz bitmiş oluyor. Ondan sonraki süreçte ise yatacak bütün paralar hesabınıza ayın 12'sinde hesaplanıp 22 ile 26 tarihleri arasındaydı galiba. YouTube size ödemelerinizi eğer 200 TL'nin üstündeyse yapıyor. Yeni yapacak arkadaşlar varsa hiçbir şekilde bıkmadan, usanmadan, azimle devam etsinler. Yani izlenmiyorum, izlenim almıyorum, YouTube göstermiyor. Ya ben 2 sene oldu, belki 2 seneyi bile hiç tam hatırlamıyorum ama 2,5 seneden beri bir şekilde bir fiil yapmaya çalışıyorum. Tamam, ayrıyetten özel bir yerde, özel bir şirkette çalışıyorum. Ama hafta sonları olsun, boş vakitlerimde yapmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki YouTube yani bir algoritma, yani bir yapay zeka ile çalıştığı için onu da sizin iş gibi görmenizi istiyor. Yani attığınız videolar ne kadar sıklıkla atıyorsunuz bilmiyorum. Yani ortalama şöyle söyleyeyim, her hafta bir video attığınızı farz edin. Her hafta sizden bir tane video istiyor ve saatinde. Yani bir video atıyorsanız gerçekten onu, diyelim ki pazar günü veya cumartesi günü akşam saat 8'de yüklüyorsunuz, 8'de yükleyeceksiniz. Yani gerçekten yapay zeka çok farklı çalışıyor. O yüzden bıkmayın, usanmayın. Bu şekilde içerikler üretmeye devam edin. E, Para konusu, evet, yani para tatmin eder mi? Şimdi onu da söyleyeceğim. Ya para konusu şöyle, yani aldığınız paralar, evet, belki zaman komik rakamlar olabilir. Yani eğer ben bu içeriği şu an size üretiyorsam, size bunu anlatıyorsam, belki bu videoyu ben 2 sene, 3 sene sonra, 4 sene sonra izleyeceğim. Buradaki söylediğim kelimeler, buradaki söylediğim rakamlar belki çok çok komik rakamlar olacak. Yani belki sakız parası olacak. Ama ben hiçbir şekilde pes etmeyeceğim. Hiçbir şekilde geri dönüş yapmayacağım. İzlensin, izlenmesin. En kötü çoluğuma çocuğuma bir ana olarak kalır. Bu şekilde devam edeceğim. Siz de pes etmeyin arkadaşlar. Gittiği yere kadar hiçbir şekilde durmaksızın devam edin. Şimdi benim izlenmelerim, şimdi beni takip eden arkadaşlar bilirler. İzlenmelerim çok ağım şağım değil. Çünkü yeni başladım bu işe. Yani yeni derken 2 sene, 2,5 sene oldu. Yani 2019'dan beri ben kampla ilgileniyorum. Kampı severim, doğayı severim. Çocuklarıma da bunu aşıladım. Çocuklarımla beraber gidiyorum, eşimle beraber gidiyorum. Doğayı seviyoruz. Hem yazın hem kışın. Niye kendimize güzel anılar bırakmayalım? Pin kodundan şöyle söyleyeyim. Pin kodu geldikten sonra para kazanmaya başlıyorsunuz ve pin kodu geldikten sonraki izlenmelerinizde para kazanıyorsunuz. Yani şöyle, ben 8 ay 10 ay bekledim belki ama YouTube'dan önceki videolarımdan para şöyle alıyorum. Para kazanma tamamen açıldıktan sonra eğer o videolarım izleniyorsa para kazanmaya devam ediyorum. Ama eski süreçte, pin kodu beklediğim süreçte, yani pin kodu ben şarkı 8 ay 9 ay bekledim. Senesi gelecekti neredeyse, şaka gibi geliyor ama
Bir arkadaşımız YouTube'da paylaşmış, demiş ki ya elektronik çağda yaşıyoruz. Her şey elektronik. Biz hala nasıl bu pin kodunu kalkıp da posta yoluyla bize yolluyorlar, şaşırıyorum diyormuş. Evet, ona katılıyorum. Canı gönülden katılıyorum. Yani her şey bir elektronik ortamda bir mailleşme, bir SMS, yani artık her şey buna döndü. Her şey yani buna bakıyor. 8-9 ay bekledikten sonra videolarınızda ondan sonra kazanmaya devam ediyorsunuz. Ve ortalama her niş dediğimiz, yani her farklı bölümün para kazanma olayları farklı. Yani 30 lira 35 liralardan başlıyor 1000 gösterim başına. 2025'te 2026 şu an daha net bilmiyorum. 2025 35-40 lira 1000 gösterim başı. Benim şöyle söyleyeyim, 1000 gösterim başı 85-90 liralara da çıktı. Çünkü 20 dakika ve 25 dakikanın üstteki videolarda biliyorsunuz ki 20 dakikanın üstüne geçtiğinizde miktar bir şekilde biraz daha fazla artıyor. Hele ki yurt dışından Amerika, Almanya, yani global olarak seyredilirse bunlar 2 katına 3 katına çıkıyor. Yani zorlu bir süreç geçirdim. İlk paramı, evet, ilk paramı çektim. İlk paramı çektim. İlk paramı hesabıma yattı. Çünkü 200 TL eşik değeri vardı. 200 TL'yi tamamladım. 200 TL'yi nasıl tamamladım? 8-9 ayda. Çünkü eski videolarımdan para gelmiyordu. Çünkü bekleme bir süreci vardı. O 8 aydaki bekleme sürecinde çok beklediğim için videolarım izlendi ama para kazanmadım. Kimi arkadaşlar bot diyor, işte bot satın alalım, işte abone satın alalım. Arkadaşlar, yapay zekanın önüne hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. İlla ki fark ediliyor. Sakın öyle bir şey yapıp boşuna paranızı çöpe atmayın. Yani ilk paramı çektim. İlk param şöyle çektim. Size anlatayım, merakla belki onu bekliyorsunuzdur. İlk param yattı. Yaklaşık 2 ay önce falan yattı. Dediğim gibi açmış olduğum hesabıma, Devlet Bankası'na param yattı. YouTube Studio'da gösterilen para aynı şekilde yatıyor ama bunun üzerinden devlet %15 vergisini alıp o şekilde bana paramı yatırıyor. Ha, şey atladım. Bir de banka doğrulaması yaparken YouTube şunu size onayını istiyor. Diyor ki ben, evet, bu hesabı bana açtın. Bu IBAN bilgilerini bana verdin ama bu IBAN bilgileri sana mı ait? Doğrulamanı istiyor. Sana ufak bir meblağ gönderiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Türk parasını atıyorum 0,35 kuruş, 0,30 kuruş, 0,25 kuruş. Bunu hesabınıza geldiğinde doğrulama, banka doğrulaması için ben sana kaç para gönderdim, bunun bana doğrulamasını yapar mısın deyip size altta diyor ki bakiye yazın, altta bir sekme var. Oraya giriyorsun. Diyorsun ki YouTube bana bu kadar para gönderdi. Budur deyip onaya gönderiyorsun. Hesabında bu şekilde aktifleşmiş oluyor. Dediğim gibi ilk paramı çektim. İlk param 2 ay önce yattı. Bu da şöyle oldu. Az izlendiğim için ve video atamadığım için yaklaşık 440 lira gibi bir para hesabıma yattı. Nasıl yattı? O da zaten video atamamıştım. Eski videolarımda işlemediği için 400 lira gibi bir para yattı. Küsuratı da vardı. 400 lira gibi bir para yattı. Tabii bunların vergisi de kesildi. Vergi kesilerek yattı. Ondan sonraki süreçte tabii ben video atamadım. Aradan bayağı zaman geçti. Ramazan girdi. Oruçtur vesairedir derken video atamadım. 6-7 ay video atamadım. Daha yeni yeni başladım tekrardan. Bir video attım. Bundan sonraki süreçlerde inşallah para kazanacağım. Çok da gözüm yok. Yeter ki anı kalsın. Bir şekilde bu işi ben video çeksem de, içerik üretsem de, üretmesem de zaten yapıyorum. Seviyorum. Seven arkadaşlar da bizim yanımızda. Abone oluyorlar, beğeniyorlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bu şekilde
Paramızı çektik. Dediğim gibi hiçbir şekilde usulsüz iş yapmayın. Devlete verginizi ödemeden sakın ve sakın 10 lira da olsa 20 lira da olsa atıyorum hiçbir şekilde hesabınıza para geçirmeyin. Bununla ilgili AdSense hesabını yüzeysel geçtim. Çünkü o kadar çok YouTube'da video var ki, o kadar çok detayına giren arkadaşlar var ki sağ olsunlar. Hepsi kendilerince bir şeyler paylaşmış, anlatmaya çalışmışlar. Ya bu videoyu çekiyorum aslında çok da böyle sayfamın kafasını karıştırmak istemiyorum algoritmanın. Çünkü ben kamp, gezi, vlog çekim yapıyorum. Hatta kamp çekimi yapıyorum. Yani kamp ve gezi olarak biraz daha genişleteceğim. Çünkü kamp her zaman gidemiyoruz. Müsait olmuyoruz. O yüzden biraz daha genişleteceğim. Sormak istediğiniz sorular varsa her şekilde yardımcı olurum. Yorumlarda sormak istediğiniz, takıldığınız bir yer varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı olurum. Kamp işi bizim işimiz biraz zor. Yani diğer arkadaşları kötülemek için konuşmuyorum asla ki. Bu şekilde evde kameranın karşısına geçip de veya ya çok o kadar çok içerik üreten arkadaşlarımız var ki ya köy hayatı var, çeken var ki yani kamp işi biraz daha farklı. Yani o kadar soğuğu, sıcağı, yani eve geldiğimiz üstümüz başımız çamur içinde, ayaklarımız ıslak. Yani çekim yapmak, ondan sonra edit yapmak, yapan arkadaşlar bu zorlukları biliyorlar. Ya inanın arkadaşlar yani televizyon karşısına geçip izlemek insana çok kolay geliyor. Ben bile bazen kendi videolarımı açıp seyrediyorum. Gerçekten çok zor bir süreç. Yani bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Sizler de bize bir beğeni, bir yorum çok görmeyin arkadaşlar. Yani abone olup bizleri takip edin, bizlere destek olun. Yani sizden çok fazla bir şey istemiyoruz. Dediğim gibi her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde yeni başlayan arkadaşların kafasına takıldığı sorular varsa ya bunu işte yapamadım nasıl yapacağım, şunu nereye başvurmamız gerekiyor. Ben de bu işe sıfırdan girdim. Benim de hiçbir bilgim yoktu. Birkaç arkadaşıma sordum. Çoğu şeyi hep YouTube'a girdim. Aynı benim gibi çekip de bilgilendiren arkadaşlar var sağ olsunlar. Hep onların videolarını izledim. Hep banka işlerine kendim koşturdum. Vergi dairesinin işlerini internetten kendim yaptım. Bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey yok. O yüzden çok detaya girmedim. Yüzeysel anlattım. Komik paralar ama Allah herkese daha fazlasını nasip etsin. Herkes bu şekilde herkes emek sarf ediyor. Bir şekilde yatırımlar yapıyorlar. Allah herkese daha çok versin. Çünkü çok sorunlar yaşadım. Video çıkarttığımda dediler ki ya telefonla çekiyorsun herhalde telefonun çok odaklıyor. İşte kalitesi çok düşük. Arkadaşlar hemen her şey yani böyle pat diye olmuyor. Yani maliyetler kameradır, mikrofondur, ne bileyim bizim kamp çekimlerinde drone'dur. Yani gerçekten çok maliyetli. Yani öyle dışarıdan görüldüğü gibi ya kontağa bin arabaya bas al çadırını git değil. Maliyetler çok yüksek. O yüzden her şey hemen olmuyor maalesef. Biraz emek, biraz sabır. Sabır, sabır, sabır diyoruz hep. Çok da fazla uzatmayacağım. Çok da sizi sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi şimdi para içeride tekrardan birikiyor. Şimdi videolar atmaya başlıyorum. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Bizlerle kamp maceralarımızı paylaşmak istiyorsanız eğer, bizlerle beraber o anı yaşamak istiyorsanız kanalıma takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.